Hey! Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Tiran otobüs terminalindeyim. Burası Güney Otobüs Terminali. Şehir merkezinden buraya otobüsle geldim. Otobüse 40 lek karşılığında da binebilirsiniz. Bileti otobüs içerisinde satın alabilirsiniz. Bir abla dolaşıyor zaten sürekli. Yani bileti orada para verip alıyorsunuz. Size şöyle bir kağıt veriyor. Şu an otobüs terminalinden İşkodra'ya geçeceğim. Bayağı kaotik bir yer burası. O yüzden direkt otobüsü kaçırmadan bakmam gerekiyor. Burada Arnavutluk'ta bulunan bütün şehirlere buradan gidebilirsiniz. Berat'a, Durrës'e, İşkodra'ya falan. Laç. Otobüslerin üzerinde zaten nereye gideceği yazıyor genelde. Ona bakarak gidebilirsiniz. Ben İşkodra'ya geçeceğim. Şimdi İşkodra yazıyor. Otobüse bindim şimdi. Saat kaçta kalkacağını bilmiyorum bu arada. Otobüse bindim şimdi. 500 lek ekliyormuş, yani 5 euro. Euroya da lek olarak ödeyebilirsiniz. Otobüs içerisinde bindikten sonra topluyorlar parayı zaten. Herkese İşkodra'dan tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önce İşkodra'ya indik. Yolculuk yaklaşık 2 saat sürdü. Aslında 2 saat 20 dakika falan sürdü. Şehir girişinde trafik oldu, yani çok saçma bir şekilde. Çok küçük bir şehir aslında. Tiran'da da aynı şekilde çok fazla trafik vardı. Yani İstanbul trafiğini aratmayacak şekilde trafik vardı. Otobüsün bizi indirdiği yer Ebubekir Camii'ne yakın bir lokasyon. Şimdi hostelime gidip giriş yapacağım. Biraz dinlendikten sonra şehri keşfetmeye çıkacağım. Hostelime gelip yerleştim ve çok güzel bir hostelmiş. Çok memnun kaldım. 2 katlı böyle. Birkaç banyosu, tuvaleti var. Şöyle geniş bir bahçesi var. Hostel sahipleri de çok tatlı insanlar. Duş aldım. Biraz dinlendim. Şimdi dışarı çıkacağım. Biraz boğazım ağrıyor. Çok rahat konuşamıyorum o yüzden. Hostelin bahçesinde şöyle tavuklar ve ördekler var. Çok tatlılar. İşkodra'da 2 gün kalacağım ama bunun bir günlüğü TET'e ayırdım. Alplere gitmeyi düşünüyorum. Şehirde zaten gezilecek öyle çok eski tarihi yapı falan da yok. Yani bir Rozafa Kalesi var, işte Osmanlı döneminden kalan. Ebubekir Camii var. Onun dışında şu an şehre geldiğimde gördüğüm çok uzun bir kilise var. Orayı da merak ediyorum. Oraya giderim belki. Onun dışında çok gezilecek yer yoktu zaten. Kaldığım hostel böyle bir yer. Çok güzel ve tatlı bir yer. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyeceğim. Buradan bir 10 dakika falan uzaklıkta. Hostelde görevli adama sordum. Buradan Rozafa Kalesi'ne otobüs falan var mı diye. Olmadığını söyledi. O yüzden mecbur yürüyeceğim. Zaten şehirde çok gezilecek, görecek yer olmadığı için kaleye 1 saat yürürüm. Öyle yürürken de şehri görmüş olurum. Öncesinde o yüzden bir şeyler atıştırmam gerekiyor. Yoksa dönüşte falan bayağı acıkmış olacağım. Arkamdan bisikletle 2 tane rahibe geçti. Video çektiğimi görünce ters baktı yani. Dün de aynı şeyi Tiran'da yaşamıştım. Yine vlog çekiyorum. Kadın önümden yürüyor. Ben zaten kameraya karşı konuşuyorum, yürüyorum. Dönüp şey yaptı bana böyle. İşte korktu böyle. Beni mi çekiyorsun falan diye. Yani kendimi çektiğim çok belli. Sonra gösterdim böyle. Şu an giriyorsun açıya diye. Sustu sonra. Şu an bu üzerinde yürüdüğüm cadde dümdüz gidiyor ve buranın Şkodra'nın en işlek caddesi muhtemelen. Yol üzerinde birçok bisiklet kiralayan dükkan var. Şehirde burada da Tiran gibi çok fazla bisiklet kullanan var. Özellikle insanlar Rozafa Kalesi'ne gitmek için muhtemelen
bisiklet kiralıyor. Ulaşım da çok az yani, seyrek burada. Hostelden baktığımda gözüken o kiliseye geldim şimdi. Böyle bahçesinde de bir heykel var. Şuraya doğru yürüyeyim bakayım. Açık mı? Bayağı geniş duruyor bu arada. Çok büyük bir kilise galiba. Şöyle bir beyefendi var. 95 yaşında ölmüş adam. Bayağı yaşlı. Sanırım rahip ya da kiliseyi belki o inşa ettirmiştir falan. Hemen kilisenin yan tarafında yine kiliseye ait birkaç ev var. Kilisenin girişi nerede acaba? Onu bulmaya çalışıyorum şu an. Dediğim gibi çok geniş bir alan yani. Oradan şuraya kadar uzanan bir alan. İçeri giriyorum şimdi. Umarım çekim yasak değildir. Şöyle uzun bir koridor var. Yani pek öyle görkemli bir kilise olduğunu söyleyemem ama çok geniş. Şöyle tavana bakalım. Biraz daha yaklaşabilirim belki. İçeride İsa tasvirleri bulunan çok fazla tablo var. Yani tablo olduğunu düşünüyorum yani. Duvara monteli bir tablo gibi duruyor. Şurada da yine güzel bir alan. Şurada yine Rahibe Teresa. Kilisenin hemen tam karşısında tatlı bir sokak gördüm. Oradan yürüyorum şimdi. Ebubekir Camii'ne doğru gideceğim burada. Çok sakin şu an şehir. Muhtemelen hava çok güneşli ve öğlen vakti olduğu için akşam da bir çıkarım şehri görmeye. Tatlı güzel bir sokakmış ya. Yani bu sokak boyunca zaten bu cadde mi bulvar mı artık bilmiyorum da muhtemelen bulvardır. Bulvar boyunca kafeler var. Balkanlarda kafe kültürü çok fazla bu arada yani bizde hani bu kadar kafe var mı sanmıyorum. Hediyelik eşyalar falan var. Bakmadım. Tiran'dan da almayı unuttum bu arada. Tiran'dan da hediyelik bir şeyler almam gerekiyordu. Binanın penceresine tatlı şeyler çizmişler. Küçük bir sokak olduğunu düşünerek girdim buraya ama bu bayağı uzuyor böyle. Böyle eski evler falan var. Güzelmiş burası. Muhtemelen burası da diğer bahsettiğim kalabalık caddeye bağlanacak ileride. Gece burası çok kalabalık oluyordur bence çünkü yazlık yerlerin havası da var burada. Çok tatlı bir kapı. Tam gerçekten yazlık bir kasaba gibi yani şu sokak. Çok beğendim. Ben bu caddeden geldim. Dediğim gibi cadde diğer kalabalık caddeye bağlandı. Şimdi buradan devam edeceğim Ebubekir Camii'ne doğru. Novi Sad'daki bulvara çok benziyor. Orada da böyle dışarıda masaların olduğu uzun bir bulvar vardı. Güzel, beğendim ben burayı. Tiran'a göre özellikle çok çok daha güzel yani. Tiran'ı da başta bir ısınır gibi olmuştum. Sonra yani çok bir olayın olmadığını fark ettim. Şu an öğle vakti olduğu için dışarısı yine sakin. Muhtemelen gece buralar doluyordur. Budva'ya falan da çok yakın çünkü. Tam böyle yazlıkçı. Yani yaz tatil isteyenlerin kafasında bir yer.
Ebubekir Camii de hemen ileride gözükmeye başladı. Oraya doğru gidiyorum. Çok güneş var ya. Ama bu arkamda gördüğünüz mekanların çoğunda da yöresel yemekler var genelde. Caddenin sonuna geldim. Karşımda Ebubekir Camii var. Camiye girişi bulmaya çalışıyorum da. Sanırım arka taraftan, ben diğer taraftan geldim. Şu şehrin saat kulesi galiba. İnternette hiç görmemiştim. Ben genelde gittiğim her şehrin saat kulesini ziyaret ederim çünkü. Benim için gezdiğim yerlerde olmazsa olmaz. Ona da yakından bakacağım birazdan. Böyle şu açıdan çekeyim. Biraz daha dolanacağım giriş için. Aa, kuş. Nereye gittin? Kaçtı benden. Tamam, caminin girişini buldum. Hemen bu taraftaymış. Bulvar şurada kalıyor. Bulvarı bitirdiğinizde bu tarafa doğru gelip cami girişine geliyorsunuz. Aa, çeşme varmış. Suyu içilir mi acaba? Tadına bakacağım biraz. Yani fena değil. Bir tık acı gibi, bilmiyorum. Sonunda geldik. İşte burası Ebubekir Camii. Hemen giriş yapıyorum. Şöyle cami hakkında bilgilendirme var ama Arnavutça. Birkaç kelime anlayabiliyorum. Şurada efendiler var. Onun dışında İngilizce bir şey yazmamışlar. Şöyle göstereyim. Yani yapıyı gördüğüm kadarıyla çok eski bir cami değil. Yani yeni bir cami gibi duruyor. Ne oluyor? Daha yakın dönemde yapılmış bir cami. İçeriği hani ziyaret edebiliyor muyum diye bakacağım şimdi. Yoksa ibadete mi açık bilmiyorum. Caminin içine girilebiliyormuş. Şu an içerideyim. Size de bir göstereyim. Hatta kalabalık turlar bile girmiş. Hemen arka kamerayı çeviriyorum. Şöyle minber. Küçük bir cami aslında. Şurada Arapça bir şeyler yazıyor. Kubbeyi de göstereyim. Şöyle de tatlı güzel bir kubbesi var. Camiden çıkıyorum şimdi. Tam karşımda binanın üstünde böyle kale burçları gibi bir yapı gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi yakından bakmaya gidiyorum. Muhtemelen o da Osmanlı döneminden kalma bir şeydir. Caminin hemen karşısında onun da küçük bir bahçesi varmış. Restoranmış. Yani bahsettiğim şey şurada ağacın arkasında kalıyor. Biraz daha ileri gidip oradan göstereceğim.
Arnavutluk'ta şu çok fazla araba olmasından nefret ettim. Gerçekten çok fazla araba var ya. Ve bunların büyük çoğunluğu muhtemelen turistlere ait. Çünkü buradan kiralıyorlar ve bu şekilde geziyorlar. Bahsettiğim şey şu. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Tam karşısında da dönemeç var. Şike yapmışlar. Muhtemelen Rozafa'ya gitmek için şu karşıdaki yoldan dümdüz bir saat boyunca yürüyeceğim. Polis baktı da güldü. Şey yapmayayım, tedirgin oldum biraz. Anlamadım, bu şehirde benden başka kimse herhalde telefonu eline alıp da bir şeyler çekmiyor. O yüzden dikkat çekiyorum. Durdum işte şeyi anlatıyorum. Size gösterdiğim yeri anlatıyorum. Polis döndü böyle baktı. Bir şey diyecek sandım da gülümsedi sonra. Ben de utandım, kamerayı kapattım. İşkodra Tarihi Müzesi de tam şuralarda bir yerde kalıyor. Oraya gideceğim şimdi. Şehirde gezecek çok bir şey yok. Bari gelmişken müzeye gideyim. Yani normal çünkü müzelere gitmeyi seven biri değilim. En azından yurt dışı gezilerimde falan. Yani şehri görmeye zaman ayırmayı daha çok seviyorum. Yavaş abi, eziyordum bize. Şöyle bir bina gördüm. Teatri Migeni yazıyor. Muhtemelen tiyatro binası. Neyse, tiyatro binasının hemen sol tarafından yürümeye devam ediyoruz. Bu konuşmayı unuttum ya. Adamın ismi Migeni'ymiş. Yani muhtemelen Migeni tiyatrosu falan herhalde adı. Bizdeki şey gibi. Haldun Taner tiyatrosu gibi bir şey. Yani bu adam buranın Haldun Taner'i. Herhalde, şimdi yalan sıkmış olmayayım. İşkodra Tarihi Müzesi'nin önüne geldim şimdi. Şöyle. Tam karşıda. Girişi de şurada, eski bir bina. Giriş ücreti ne kadar acaba? Burada da Arnavutçası yazıyor işte. Şöyle tatlı güzel bir bahçesi var. Böyle güzel bir ev. Müzenin içini göstermedim çünkü müzeye giremedim. Çok sessiz bir ortamdı, hiç kimse yok. Bir tane bile turist olmaz mı? Sadece bir adam oturuyordu ileride. O da video çektiğimi görünce bende biraz anksiyete var galiba, bilmiyorum. Anksiyetem tuttu bir anda. Ben de giremedim, yani geri döndüm. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Arabalardan nefret ediyorum ya. Şu sokaklara girince şehirden soğumaya başladım ben. Bulvarın oralara geri döneyim. Şaka gibi ya. Anksiyetem tuttu diye giremedim müzeye. Normalde ben geç kaldığım sınavlara falan da girmem mesela, ya da aklıma örnek de gelmiyor ki. Da ilk defa böyle bir şey yaşadım yani. Gezmeye diye gittiğim bir yere kimse yok diye girmemem gerektiğini düşündüm yani. Yemek yemek için restoranların falan olduğu bulvara geldim şimdi. Etrafa bakınıyorum ne yesem diye. Burada deniz mahsulleri aslında fazlasıyla var. Şkodra Gölü'nden çıkıyormuş sanırım. Balık mı yesem diye düşündüm de canım nedense böyle pizza çekti. Pizza bulabilirsem pizza yiyeceğim. Burada arkamda bir abi, benim dışındaki tek turist olabilir, sadece o bir şeyler çekiyor.
Ben geriye dönmeye karar verdim. Orada birkaç yer görmüştüm. İleride hiçbir şey yok gibi çünkü. Hatta da böyle bir yere geldim şimdi. Fiyatları göstereyim size. Durdurup bakarsınız. Ben pizza yemeyi düşünüyorum. Pizzalar 300 ile 650 arası fiyat. 650 leke kadar çıkıyor. Yani 200 TL bile değil. Çok ucuz. Bir de bir yanına içecek söylerim. Yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bir pizza söyledim. Şu an çok güneş vurduğu için gözükmüyor. O yüzden şey yapamayacağım. Çok güneş var arkamda. Bu 650 lekeydi. Yanına da kola söyledim. O da 200 leke. Aşırı fazla güneş var. Şu an kafamın yerini değiştirdiğim an güneş ekrana vuracak. Pizzayı deniyorum. Güzel. Bayağı iyi. Burada İşkotra'da da sokakta köpekleri görebilirsiniz. Ama hepsi çok böyle minnoşlar, hiç saldırmıyorlar. Uysal köpekler. Bizim Türkiye'de çok fazla köpek popülasyonu olduğu için hayvanlar bir yerden sonra artık aç kalıyor. Birileri tarafından vahşileştiriliyor. Çünkü bizim insanlarımız da çok normal insanlar değil. Hayvanları da bir yerden sonra vahşileştiriyorlar. Ya bu kontrollü şekilde sağlansaydı bugün Türkiye'de bir köpek katliamı olmamış olurdu. Bunun suçlusu hükümetti. Hükümet şu an bu sorundan faydalanarak güya çözdüğünü düşünüyor ama bunun zaten suçlusu hükümet. Ebu Bekir Camii'nin tam karşısından dümdüz devam edeceksiniz kaleye gitmek için. Yani 1 saate yakın süreceğini söylüyor Google. Umarım daha kısa sürer. Yol dümdüz yani. Bu yolu takip ederek kaleye ulaşmaya çalışacağım. Şarjım da çok az. O yüzden çok telefona bakmamaya çalışacağım. Oraya vardığımda oradan görüntüler çekebilmek için. Aslında bisiklet de kiralayarak gidebilirsiniz de ben yürümeyi tercih ettim. Umarım pişman olmam. Toplu taşıma yok çünkü yani. Çok garip. Şehir içinde de toplu taşıma göremedim ki doğru düzgün. Neyse ben 1 saat buradan devam yürümeye. İşkodra'da trenin aksine daha fazla cami var gibi duruyor. Şehrin girişinde de birkaç cami görmüştüm. Burası Arnavutluğun en eski yerleşim yerlerinden biri. Ve zamanında Osmanlı'nın da bir süre hükmettiği bir bölge. O yüzden camilerin falan fazlalığı da bu sebeptendir. Müslüman halk fazla burada. Ama mesela kiliselerin varlığı da çok fazla değil yani. Arnavutluk aslında yoğunluğu Hristiyan olan bir ülke de değil ki geçmişinde zaten dünyanın ilk ateist devleti olma gibi bir hikayesi var. O yüzden nüfusun çoğunluğu muhtemelen hala ateist. Ateist ne? Ateist. Şöyle camiyi göstereyim size. Araba yolunun hemen yanında bisiklet yolu var. Aslında kaleye bisikletle gitmek istiyorsanız bisiklet yolu olduğu için çok güvenli bir şekilde gidebilirsiniz. Sorun olacağını düşünmüyorum. Ben biraz da bisikleti kendime yük etmek istemedim açıkçası. Yoksa bisiklet alternatifini düşünebilirdim ben de. Haritalarda yürüyerek 1 saatte gidebileceğimizi söylüyordu. Ama daha
15 dakika oldu yürüyeli. Yolu yarıladım bile. Şimdi göstereceğim şeyi gördüğünüzde yolu yarılamışsınız demektir. Şimdi gösteriyorum. Karşınıza böyle dönemeçte bir heykel çıkacak. Kocaman böyle heykelimsi bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası tam. Bunu gördüyseniz eğer yolu yarılamışsınızdır demektir. Yani bir 15 dakika daha yürüyüp kaleye varacağım muhtemelen. Buradan dümdüz yürümeye devam edeceğim. Ya bunu gördüğünüz zaman yol ikiye ayrılıyor. Sağ taraftan değil, sol taraftan dümdüz devam etmeniz gerekiyor. Kale göründü arkadaşlar. Dağın tepesindeymiş. Ben şimdi oraya nasıl gideceğim peki onu bilmiyorum. Yani şu sağdan mı devam etmem gerekiyor yoksa soldan mı sapmam gerekiyor? O yüzden birini görürsem sormam lazım. Bir adam geliyor da soracağım şimdi ona. Buradaki insanları İngilizce yerine Türkçe herhalde konuşsam daha çok anlayacaklar. Adama castle diyorum, bana kale, kala diyor böyle. Şeyden neyi anlatıyordum ha? Göstereceğim şimdi. O düz yürüdüğümüz yolda kaleyi gördüğümüzde sol taraftan devam ediyoruz. Kaleye doğru. Bir de kaleye tırmanması var. Yani kalenin buralara kadar gelmem 22-23 dakika falan sürmüştür. Yani şehir merkezine o kadar da uzak değil ama kaleye tırmanma kısmı ne kadar sürer onu bilmiyorum. Kalenin konumu çok güzel duruyor ama. Tam karşısında yukarıda muhtemelen göl manzarası çok güzel duruyordur. Şehri de güzel bir yerden görüyor. O yüzden ne kadar süreceği çok umurumda değil. Yürüyeceğim oraya mecbur. Bizim Van Kalesi'ne benziyor. O da deniz kenarında. Göl manzarası çok muazzam. Kaleye iyice yaklaştık. Burada çok fazla turist belirmeye başladı bir anda. Araçlar falan da var. Şu taraftan devam ediyoruz. Yürürken hostelden tanıştığım birkaç arkadaşla karşılaştım. Onlar arabayla gelmişler. Seni de bırakalım dediler yukarıya ama çok mesafe kalmamış sanırım. Göl manzarası ve nehir manzarası çok güzel. Kaleye daha çıkmadık ama kalenin oralarının manzarası bile bayağı güzel. Kaleye giriş yaptık şimdi. Kalenin girişinde bilet satıyorlar. Şöyle 4 euro karşılığında kaleye girebilirsiniz. Kalenin manzarası gerçekten muazzam. Yani yürümeme değdi. Kesinlikle İşkodra'ya gelmişken buraya gelin yani.
Kale çok bakımsız bırakılmış. Bir yandan aslında çok güzel duruyor. Ve doğayla bütünleşmiş olması. Ama bir yandan da çok gezmeye müsait değil gibi, çok bakımsız. Kalede bir tünel bulduk. Şimdi o tünele giriyoruz. Umarım içeride sıkışmayız. Like they have this there, but Okay. well, there are some secret. Lights. Yeah. My commission now. Oh, okay. Sanırım manzaranın en iyi gözüktüğü lokasyon burası. Herkes oraya tırmanıyor. Biz de birazdan çıkarız belki. Manzaranın en iyi gözüktüğü noktaya geldik şimdi. Ben işte tam şuralardan bir yerden yürüdüm. Şu cadde boyunca geliyorsunuz. Şuradan, şu düz yoldan bu sefer bu tarafa geliyorsunuz. Sonra kale zaten. Okay. There as well. Kalenin en üst uç kısmında şöyle bir kafe var. Burada dinlenip bir şeyler içebilirsiniz. Burası kafenin diyorum, kalenin en üst kısmı. Aynı zamanda tuvalet de var burada. Yes, yes. No. In any case. Kaleyi gezerken telefonumun şarjı bitti. O yüzden sonrasını çekemedim. Sokak da bayağı karanlıkmış. Şimdi hostelden çıktım. Hostelde çok eğleniyorduk ya. O yüzden şimdi dışarıya içmelik bir şeyler almaya gidiyorum. Çok farklı kültürden insanlar var. En son bunlara club müziği falan açıyorum. Böyle normalde çok dinlemem ama Demet Akalın, Hande Yener falan açıyorum. Böyle bayağı kopuyorlar. Çok ilginç bir ortamdı. İşkodra gece hayatı bildiğiniz gibi çok canlı. Şu an anlatamıyorum. Şu an saat 10.30. İşkodra hala çok canlı. Sabah geçtiğim bu sokaklar meğer bar sokaklarıymış. O yüzden çok canlı şu an. İşin garibi Türkçe şarkılara benziyorlar. Hostel arkadaşlarımla caddede yürüyoruz. Çok tatlı insanlar. Özellikle şu arkadaki kısa saçlı kız çok tatlı bir insan. Böyle bir yere geldik. Disco barmış. Az önce girdiğimiz klub'u beğenmedik, çıktık o yüzden. Şu an çok sarhoşum ya, konuşamıyorum. Şimdi İşkodra'da bir bara geldik. Bir kadeh şarap söyledim. 200 Arnavut. Saat 12'ye kadar İşkodra'da mekanlar işlek hala. Şu an saat 12'yi geçiyor ve hostele geri dönüyoruz arkadaşlarla. Biraz sarhoşum, o yüzden çok fazla konuşamıyorum. Ama gece hayatı bayağı var yani. Ve çok beğendim, güzel yani. Fiyatlar da çok ucuz.